Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda proje yüklemeyi göstermiştim. Şimdi SCADA çalışması için bir proje taslağı oluşturacağız. Ayarları yapacağız. PLC'miz projemize ekliydi. PLC'yi projeye ekledikten sonra burada Add New Device'a tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra PC Systems'e gelip PC General'a tıklayıp burada PC Station'ı projemize ekliyoruz. OK'ye tıkladık. Şimdi donanım ayarı karşımıza geldi. Burada ilk yapmamız gereken sağ tarafta Hardware kataloğa tıklayıp şöyle göstereyim. Communication Modüls'ün altında Profinet Ethernet'in altında IE General. Bunu tutup PC Station'ımızın üstüne ekliyoruz. Daha sonra Simatic HMI Application'ın altında WinCC RT Professional'ı tutup buraya ekliyoruz. Yalnız burada söylemem gereken bir şey var. Biz şu an gerçek bir PLC kullanıyoruz. Versiyon 15.1 için konuşayım en azından. Gerçek PLC olmazsa RT Professional'ı çalıştıramıyoruz. Simülasyon çalışmaları için WinCC RT Advanced'e eklememiz daha doğru olacaktır. Şimdi bunu da ekledik. Ee, Şimdi HMI RT'nin altında sol tarafa projemize PC Station ve HMI WinCC RT Professional eklendi. Şimdi burada ilk yapmamız gereken PC Station altında HMI RT'nin altında Connections'a tıklamak. Buradan yeni bağlantı oluştururuz. Add New diyoruz. Çift tıklıyoruz buraya. Communication Driver'ı Simatic SCD 1200 olarak seçiyorum. Interface'imi ayarlamam gerekiyor. Interface'imi TCP/IP olarak seçiyorum. Access Point'imi şöyle şuraya tıklayıp Realtek PCGB'yi Family Controller TCP/IP Auto 1 olarak seçiyorum. Ethernet kablomu önceki videoda ağ ayarlarında gördüğümüz ismiyle de burada seçiyoruz. TCP/IP Auto 1 olarak seçiyoruz. Wi-Fi'yi seçmediğimize dikkat edelim. Bunu seçtik. Set Automatically'yi kaldırıyorum. PLC'min adresini buraya yazıyorum. PLC'min adresini şuradan görüyordum. Online Access'in altında burada Realtek kartının altında PLC'min adresini görüyorum. Buraya da bunu girdikten sonra şimdi Runtime Settings ayarlarına bakalım. Burada mesela neler var? Şu an herhangi bir ekranımız ekli değil. Add New Screen diyelim. Yeni bir ekran ekleyelim. Karşımıza boş bir sayfa açıldı. Bu burada dursun. Şimdi Runtime Settings'e geldik. Burada ekran ayarlarını yapabiliriz. İşte mesela pencere hareketleri işte full screen mi olsun, maksimize mi etsin, minimize mi etsin, kenarlar olsun mu, slider olsun mu gibi buradan seçenekleri seçip ayar yapabiliriz. Şimdi genel kontrol için Devices and Networks'e geliyorum. Burada yapmam gereken PLC ile PC Station'ın
IE General portlarını tutup şöyle bir daha göstereyim. Şöyle PLC'nin portuna tutup sol tık yapıp IE General'ın portuna götürüyorum. Bu şekilde bağlantıyı da kurmuş olduk. Şimdi basit bir program yazalım. Çalışıp çalışmadığını görelim SCADA projemizin. Şimdi burada önceki projemizde yaptığımız bir start stop devresi bulunuyordu. Şimdi biz SCADA ekranından kontrol yapacaksak e, giriş taglerimizi marker bitleri olarak seçmemiz lazım. Yani nedir bu? Şimdi burada biz PLC'nin kendi adresleri neydi? I0.0 0 numaralı girişte. I0.1 1 numaralı giriş. Q0.0'da 0 numaralı çıkış olarak olduğunu biliyoruz. Şimdi ben burada I0.0 yerine marker bitlerini kullanıyorum. Yani M0.0 adresini atıyorum. Stop olarak da M0.1 adresini atıyorum. Daha sonra bunları sağ tıklayıp rename tag deyip bir isim veriyorum. Buna start dedim. M0.1'e de stop diyorum. Şimdi bunu yaptık. Şimdi Screen 1'e geliyorum. PC Station'ın altında. Sağ taraftan bir buton ekleyelim. Buna start diyorum. Bir tane daha buton ekliyorum. Buna da stop diyorum. Ee, Bu buton eklemelerini daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Şimdi projemizin çalışıp çalışmadığını görmek adına bir basit bir uygulama yapalım. Ben videoyu burada duraklatıp ayarları yapıp tekrar başlatacağım. Şimdi programımızı yazdık. Bu programın nasıl yazıldığını bir sonraki videoda sırasıyla butonlara nasıl atandığını, e, renkli objelere nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bir deneme yapmak amacıyla projemizin çalışıp çalışmadığını görmek amacıyla basit bir program yazdım. Şimdi Start Simulation'a tıklıyorum burada PC Station'ın üzerine tıklayıp. Compile etti. Herhangi bir hata yok. Simülasyonu başlatıyor. Bunun açılması biraz sürebilir. Şu an SCADA ekranımız açılıyor. Tabii bunun yanında PLC'mizde bir ufak program değişikliği yapmıştık. Bunları download edelim. PLC'mizin üzerine tıklayıp download edelim. Tagleri değiştirdiğimiz için bir farklılık yapmıştık. Load diyelim tekrardan. Load ediyoruz.
Bunun açılması biraz uzun sürebiliyor. İlk açılışta özellikle. Şöyle deniyoruz programımıza. Çalıştığını görebiliyoruz. Organizasyon bloğuna gelip monitoring'i de açalım. Burada şu an haberleşmeyi doğru yaptığımızı görmüş olduk. Start'a bastığımda M0.0 aktif oluyor. Stop'a bastığımda M0.1 aktif oluyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, SCADA taslağı oluşturmak bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.